Hoş geldiniz. Kazanan insan mentalitesine sahip bireylerden duyamayacağımız bazı alıntı sözler paylaşalım. Bu sayede toplumda bu tarz kişileri daha rahat tanımış oluruz. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz, abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Abi insanda şans olacak ya. Şans dediğimiz şey olasılıklar bütünüdür. Ve bu değişkenlerin sadece %10'u bizim elimizde. Çünkü bu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Onların aldıkları aksiyonlar çoğunlukla o iş kolunda bir fırsat zemini oluşup oluşmadığını belirleyecek. Zeki kişilikler bir kapıda çok umut yoksa durup dövünmek yerine alternatif kapılar üretirler. Suçu kader faktörüne bağlamazlar. Ben bu durumdan nasıl çıkarım diye düşünürler. Doğru zamanda doğru atılımları yapmayı umarak kendi fırsatlarını kendileri yaratmaya bakarlar. Şanslarını doğru yönlere doğru zorlayana kadar denerler. Evet, doğduğunuz coğrafya ve hangi dönemine denk geldiğiniz de çok önemli. Çünkü değişkenlerin büyük çoğunu bunlar temsil ediyor. Ama bir kez bataklığa doğduk, benim hayatım bitti artık şeklinde düşünmek yanlış bir mentalite. Bir insanın eline attığı her alanda %100 başarısız olması, üst üste 100 kez tura gelmesi gibi aşırı düşük bir olasılık. İşte, aşkta, sporda, sanatta hepsini işlere batırdıysalar zeki kişiler hatanın kendisinde olduğunu kabullenip yaklaşımını değiştirmeleri gerektiğini fark edebilirler. İnternet yapmak istediğiniz grafik tasarıma kadar ücretsiz yüzlerce saat yerli yabancı eğitim videolarıyla dolu. Enstrüman çalmak gibi hobiler ise tek seferlik bir ödeme ile yapılabiliyor. Bunun dışında ücretsiz kültür sanat merkezi kursları da var. İlla maddi amaçlı meslek edindirmek olarak düşünmeyin. Hobilerinizi oldurmak için, yani kendinizi gerçekleştirmek için yapılması gerekenler bu kadar basit. Afrika'da su kuyusu açılsın da su içelim diye kazının başında bekleyen birisi değilseniz şanstan bahsetmeyin. Coğrafyanın mutlak kader denilebileceği bir yer varsa ya böyle bir yerdir ya da Sentinel kabilesi gibi ilkel, izole, adadan çıkma şansı ve niyeti bulunmayan bir koloniye doğanlardır. Ki o Afrika'da bile imkansızlıklardan ötürü kovalara çimento doldurup demir boruları geçirip halter yapıyorlar, dumbbell yapıyorlar. Sokak cimi kurmuşlar. Ağır da çalışıyorlar. Güzel de vücutları var. Bu adamlar protein tozu kullanacak lükste mi sizce? Bu loser mentalitesindeki olanlar emin olun bu noktada da bahaneyi genetik şansla bağlarlar. Ama onların genetiği iyi şimdi derler. Ki olayın genetikle bir ilgisi yok. Senin beyaz ırklı amcan dayın da köyde cim olmadığı için aynı çimento muhabbetiyle güzel gelişim elde ediyordu gençliğinde. Bu tamamen işleri oldurmak için uğraşmak, yani özveri göstergesidir. Sporundan, aktivitesinden geri kalmıyor. Onlar da bilirdi durup dövünmeyi. Abi insanda şans olacak ya diyenler genellikle kahvehane dayısı mentalitesindeki kişiler oluyor. Onlar da genellikle parayı bulamadık, voleyi vuramadık diye dövünürler. Herkes zengin olmak zorundaymış gibi bir mentaliteleri var. Zeki insanlar her daim başarıyı bir şekilde bulurlar diye bir iddia yok burada. Olduramasalar bile farklı kapıları denemekten vazgeçmeyen bir zeki yapısından söz ediyoruz. Gerçekten zeki bir insan hiçbir noktada tamamen eylemsiz kalıp da etrafında dönen olasılıklar bütününü suçlayıp kendisini rahatlatmaya çalışmaz. 2. Ben her şeyi biliyorum. Zeki insanlar her konuda bilgi sahibi olmanın imkansız olduğunun farkındadır. Gerçekten zeki bir insan ne kadar bilgili olursa olsun bilmediği çok şey olduğunu kabul eder ve sürekli olarak öğrenmeye açıktır. Hatta öğrendikçe kendisini daha da cahil hissetmeye başlar. Tamam artık ben oldum demezler. Bu yolda iyi piştim, derya deniz oldum derler. Hayatı öğrenim sürecinde kendilerini bir öğretmenden çok öğrenci olarak görürler. Dünyayı kıyametten kurtaracak akla sahibim. Bu tür kibirli bir yaklaşım zeki bir insanın asla söylemeyeceği bir şeydir. 3. Bu kadar çalıştım, artık başarısız olamam. Zeki kişiler çok çalışmanın kendisine sağlayacağı başarı düzeyinde bir nedensellik taşıma zorunluluğunda olmadığını bilirler. En fazla bir korelasyon oluşturabilir şeklinde düşünürler. Çünkü başarıya ulaşmak için sadece kuru kuruya salt çaba değil, aynı zamanda doğru noktada doğru kararlar almanız gerektiğini bilirler. Bu yüzden başarısız olamam gibi bir düşünce tarzına sahip değillerdir. Her zaman başka bir yaklaşım ve çözüm yolu ararlar. 4. Hata yapamam. Bu sözü söyleme lüksü olmayan kişiler hata yapmanın öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu çok iyi bilenlerdir. Hata yapamam sözü bir önceki maddedeki başarısız olamam sözünün kısa vadeli versiyonudur. Başarısız olmak bir sonuçtur, hata yapmak ise bir süreç. Doğru mentalitedeki kişiler hata yapmaktan da korkmazlar. Çünkü her hata bu kişilerin gözünde yeni bir ders, yeni bir deneyim anlamına gelir. Tabii ki burada hata yapmaktan kastımız izleyicilerin karşısında bir sahne performansı gösterirken yaşayabileceğimiz bir performans kaygısı kaynaklı bir söylem için geçerli değil. O noktada bir istisna var. Aman yanlış notaya basmayayım, aman salto atarken ayağım kaymasın, hata yapma lüksüm yok düşüncesi herkesin başına gelir. Bu gibi istisna bir durumda kullanımın zeka ile bir ilgisi yok. Bu maddede genel durumlar için konuşuyoruz. Zeki bir insan hata yapmamaktan ziyade hatalarından ders çıkartamamaktan korkar. 5. Her şeyi kontrol edebilirim.
Zeki insanlar kontrolün her zaman elde tutulamayacağını bilirler. Onlar çevresel faktörlerin ve dış etkenlerin her zaman etkili olacağının farkındadırlar. Bu yüzden hayatın her anında her şeyi kontrol etmeye uğraşmazlar. Kontrol manyaklığı denilen durum realist düşünemeyen kimselerin beyninin bir işleyiş biçimidir. İlk maddede de konuştuğumuz gibi bir işi oldurmadaki %10 bizsek %90 diğer faktörler. Suçu çoğunluk olan diğer faktörleri atmakta bir sıkıntı yok. Birinci maddedeyken de bir sıkıntı yoktu. Zaten istatistik olarak %90 bizim dışımızda gelişen parametrelerse mantıken en büyük suçlu onlar. Elimize attığımız her şey ters gidiyorsa o zaman dönüp tamamen kendimizi suçlamanın zamanı gelir. O yüzden birinci maddede de durum aynıydı. Mesele suçu şans diye hayali bir kavrama bağlamamaktı. Onun yerine harekete geçmekti. Bu maddede de her şeyi değil sadece %10'u kontrol edebileceğimizin farkına varmak var. Bizim elimizde olan o %10 ile de kalan %90'ın çalışma prensibini iyi analiz edip dolaylı yoldan bu değişkenler üzerinde bir manipülasyon yapmaya çalışmak yatıyor. O noktada bile sadece planlarımız üzerindeki kontrol yüzdemizi bir miktar artırabiliyoruz. Yani çok istisnai, çarpıcı bir fırsat oluşmadığı sürece yine her değişkene etki etmemiz mümkün gözükmüyor. Bu yüzden de her şeyi kontrol edebileceğini düşünmek bir sanrıdır ve zeki kişilerin ağzından bu tarz bir laf duymazsınız. Çünkü bu kişiler sadece kritik noktaları kontrol etmenin onları istedikleri noktalara zaten götüreceklerinin farkındalar. O yüzden enerjilerini tüm bileşenleri kontrol etmeye dağıtarak harcamak yerine doğru noktaya tam güç verecek şekilde bir ağırlık dengesi kurmaya meyillidirler. Eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Yaptığınız her bir yorum nokta yazıp enterlasanız bile beni algoritma ile ana sayfaya çıkartabilmeye yetiyor. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.